Merhaba arkadaşlar, ben Elif Prense. Bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün size popcorn yapraklı modelle beraber daha önce çalışmış olduğumuz elbisenize, hırkanıza, yeleğinize takım olabilecek bir şapka, bere anlatımı yapıyorum. Rahat bir yaş, 1,5 yaş arası kullanılabilecek büyüklükte bir ölçüde çalıştım ben. Sizler de istediğiniz büyüklükte çalışabilirsiniz. Böyle harika bir kalıp çalışması uyguladım arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel oldu. Yine popcorn yaprak örneğini kullandık. Böyle bebeğimizin başını çok düzgünce saran bir çalışma yapmış oldum. Bu kez normal bebe ipi kullandım arkadaşlar. Kullanmış olduğunuz ip ve şiş örgünüzün büyüklüğünü değiştirebilir. Dediğim gibi bu rahat 1-1,5 yaşa kadar kullanılabilecek bir ölçü. Şimdi en ve boy ölçüsü size vereyim. Kaç santim olduğunu şöyle beraber ölçelim. Evet arkadaşlar, şu tepe kısmından, şu tepe noktasından ölçtüğümde tam 14 santim uzunluğum var. Şöyle eni şu şekilde ölçtüğümde de 28 santimde enim var arkadaşlar. Ense kısmımızın uzunluğu şöyle tuttuğumda bakın o da şöyle 28 santim. Ense kısmımızdan tepe noktamıza kadar olan uzunluğumda yine 14 santim uzunluğunda. Uzun bir bağcık çalışması yaptım. Hemen şimdi bağcık uzunluğumu da size söyleyeyim. Şöyle ikiye katladığımızda arkadaşlar tam 80 santim uzunluğunda da bir bağcık çalışması yaptım. Ben şöyle uç kısımları düğümlü olmasını seviyorum. O yüzden biraz uzun çalıştım. Eğer siz böyle düğümlü çalışmayacaksanız arkadaşlar bir 5 santim daha kısa çalışabilirsiniz. Evet, hazırsak şimdi bu güzelliği örmeye başlayalım. Fakat öncesinde beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şayet modelimi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı ve o güzel yorumlarınızı yapmayı ihmal etmeyin. Örüp bitirdikten sonra da arkadaşlar hangi iple ördünüz, kaç yaş bebeğe ördünüz ve nasıl bir tecrübe ettiniz, lütfen benimle beraber paylaşın. Özellikle farklı sayılarda ve farklı büyüklüklerde, farklı iplerde ören arkadaşlar. Özellikle sizlerin yorumunu bekliyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız farklı ip ve farklı büyüklüklerde örmek istiyorlar. Onlara da bu şekilde yardımcı olursanız kendi adıma da onların adına da sevinirim. Evet, şimdi hazırsak bu güzelliği örmeye başlayalım. Arkadaşlar, popcorn yapraklı şapka çalışmamda Nako'nun Elite Baby serisini kullanacağım. Anti peeling özelliği olan 100 gram ve 250 metre uzunluğunda %100 premium akrilit içeriği olan böyle yumuşak güzel bir örgü ipi kullanacağım. Güzel de bir pembe tonum var. Renk numaram 2892 arkadaşlar. Şiş olarak eli bol olan arkadaşlar, şayet eliniz çok bolsa 3,5 milimetre, ama eliniz sıkıysa arkadaşlar 4 ya da 4,5 milimetre örgü şişi kullanmanızı tavsiye ederim. Benim örgü şişlerim 3,75. Ben bu kalınlıkta iplerde genelde 3,75 şiş kullanıyorum. Şimdi modelde popcorn çalışması yapacağız. Onun için de bir tığa ihtiyacımız var. Tığınız 2,5 ya da en fazla 3 milimetre kalınlığında olsun. Çok kalın tığ kullanmayın arkadaşlar. Biraz kaba olur. Evet, şimdi model çalışmasına başlayacağız. Tam 63 ilmek şişimizi atacağız arkadaşlar. Ve toplamda 3 diş haroşa boyunca ilmeklerimizi
öreceğiz ve sonra model kurulumuna başlayacağız. Evet, 63 ilmeğimizi şişimize atalım ve 3 diş haroşa örelim, sonra kurulumla devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın 1 2 3 dişe örgümü tamamladım ve şimdi hemen kuruluma başlayacağız. Bu sırayı hiç atlamadan yavaş yavaş şöyle yakından göstererek beraber öreceğiz. Bakın, ilk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Ardından şişime ipimi doladım. Sıradaki iki ilmeğimin yönünü değiştirdim. Sağdan sola doğru bu iki ilmeği birlikte ördüm. Yani sola kesim yaptım. Ardından 1 2 3 ilmek ördüm. Şimdi popcorn çalışması yapacağız. Dördüncü ilmeğim popcorn ilmeğim. Bakın, şişten ta ilmeğimi alıyorum. Şöyle bir zincirle sabitliyorum. Ardından 1 2 zincir daha çekiyorum. Toplamda 3 zincir. Tığıma ipimi doluyorum. Bu ilmeğimin içerisine batıp 1 2 de çıkıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Zincirli olan birinci trabzanım, yanındaki ikinci trabzan. Tığıma ipimi doluyorum. İlmeğin içerisine batıyorum. Yine 1 2 de çıkıyorum. Bakın, 3 tane ikili trabzanım oldu. Tekrar tığıma ipimi doluyorum. İlmeğimin içerisine batıyorum. 1 2 de çıkıyorum. 4 ikili trabzanım oldu. Bu popcornlarım birazcık daha büyük olmasını istiyorsanız bunu 4 yerine 5 trabzan yapabilirsiniz. Ben 4 trabzan çalışacağım. Bakın, 4 trabzan olunca dördünü birlikte örüyorum. Bir zincirle sabitliyorum ve sağ şişimi alıyorum. Devam ediyorum. Yine düz örgülerle 1 2 3 ilmek örüyorum. Şimdi şu başlangıçta ne yapmış olduk? Bir açıklama yapayım. Burada yarım yaprak çalıştık arkadaşlar. Şimdi bütün yaprak çalışarak devam edeceğiz. Sıra sonunda yine yarım yaprakla beraber örgümüzü bitireceğiz. Bu çalışmayı aslında biz elbisemizde, hırkamızda ve yandan bağcıklı yelek çalışmamızda uyguladık. O modelleri çalışan arkadaşlarım zaten biliyorlar ama ilk kez bu çalışmayı şu anki videoda gören arkadaşlar için yavaş yavaş ve tane tane anlatacağım. Şimdi popcorn çalışmamızdan sonra 1 2 3 diz ilmek ördük ve yaprak kurulumu yapacağız. Bakın, sıradaki iki ilmeği soldan sağa doğru birlikte örüyorum. Şişime ipimi doluyorum. Şöyle dolayayım. Sonra bu benim ana ilmeğim olacak. Bakın, dolama yaptığım ilmeğin yanındaki ilmek ana ilmek. Buna dikkat edince zaten hiç karıştırmayacağız. Ana ilmeğimi örüyorum. Tekrar şişime ipimi doluyorum. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. Eğer sizin de yönleriniz benimki gibi tersse arkadaşlar, siz de değiştirin. Ama böyle düz duruyorsa değiştirmenize gerek yok. İkisini birlikte örüyorum. Bakın, bir bütün yaprağım burada oldu. Şimdi tekrar araya 1 2 3 diz ilmek ördüm. Dördüncü ilmeğim yine popcorn ilmeği. Seri bir şekilde öreyim. Bakın, tığımı aldım. Bir zincirle sabitledim. Sonra 2 zincir daha çektim. Yani toplamda 3 zincir çekmiş oldum. Sonra ilmeğimin içerisine batıp ikili trabzan çalışıyorum. Doladım, ikili trabzan. Doladım, ikili trabzan. Bakın, 4 tane olunca dördünü birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim ve tekrar şişimi aldım. Devam ediyoruz. Yine düz örgülerle hep önlerde düz öreceğiz. 1 2
3 ilmek ördüm. Yeni yaprak çalışmasına başlayacağım. Bakın sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir doladım. Dolama yaptığım ilmeğin yanındaki ilmek ana ilmek. Ana ilmeğimi ördüm. Tekrar bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirerek ikisini birlikte ördüm. Bir yaprak kurulumunu daha bitirdik. Tekrar 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. 4. ilmeğim popcorn ilmeğim. Bu sırayı hiç atlamadan göstereceğim arkadaşlar. Popcornlar da dahil. Ama biraz hızlı ilerleyeceğim. Evet, ilmeğimi tığıma aldım. Ve 4 tane ikili trabzan çalıştım. 4'ünü birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim ve şişimi aldım. Popcornum bitti. Devam ediyoruz. Yine 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. Yeni yaprak kurulumu. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ör. Bir dola. Bu ana ilmeğim. Ana ilmeği ör. Bir dola. Ve sıradaki 2 ilmeğin yönlerini değiştirerek birlikte ör. Bitti. 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. 4. ilmeğim popcorn ilmeği. Bir, iki, 3 zincir çektim. Bu benim birinci trabzanım. Sonra 2, 3 ve son olarak 4. 4 tane ikili trabzan oldu. Hepsini birlikte ördüm. Bir zincirle sabitleyip şişime aldım. Devam ediyoruz. 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. Yeni yaprak çalışmam. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir dola, bir ör, bir dola. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve sağdan sola doğru birlikte ördüm. Yaprağımız bitti. Bütün yapraklar bitti arkadaşlar. Şu sonda bir yarım yaprağımız daha olacak. Yaprak çalışmamdan sonra yine 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. 4. ilmeğim popcorn ilmeği. Hemen popcornumu çalışayım. Dört tane ikili trabzanımı çalıştım. Hepsini birlikte örüp bir zincirle sabitledim ve şişimi aldım. Evet, şimdi düz örgülerle 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. Yaprak kurulumu yapacağız. Bakın sıradaki 2 ilmek soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir doladım. Bu benim ana ilmeğim ve yarım yaprak olduğu için başka ilmeğim yok. Son ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane popcornumuz, 1, 2, 3, 4 tane yarım yaprağım, tam yaprağımız, sağda ve solda da birer tane yarım yaprağımız olmuş oldu. Örgümüzün arkasında var olan ilmeklerin tamamını ters örgülerle örüyoruz ve arkadaşlar sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi sıralarımızı tamamlayalım. Ön kısımda yine birlikte devam edelim. Evet, ters örgülerle beraber sıramı tamamladım. Ve tekrar örgümüzün düz tarafındayız. Bakın arkadaşlar, ana ilmeklerimi işaretlemeyeceğim ama çok belirgin. Bunu yelek çalışırken, hırka çalışırken, elbise çalışırken gösterdim. Şöyle 2 dolama yapmış olduğumuz ilmeğin arasındaki ilmek bizim ana ilmeğimiz. Zaten şimdi bir iki sıra sonra kendini çok daha belli edecek. Evet. Yine ilk ilmeği boş aldım. İkinci ilmeği düz ördüm. Bu ikinci ilmeğim ana ilmeğim. Hemen bir dolama yaptım.
bir düz ördüm. Bakın kesim yapmış olduğum ilmek çok belirgin burada. Bu ilmekle yanındaki ilmeğin yönünü değiştirdim. Sağdan sola doğru birlikte ördüm. Burası yarım yaprağımız. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 düz ilmek ördüğümde bakın ikinci yaprak çalışmam ve kesim yapmış olduğum ilmek. Bu ilmekle önündeki ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Ardından bir düz ilmek ördüm. Bakın ana ilmek burada. Bir dola, ana ilmeği ör. Tekrar bir dola, bir ilmek ör. Bakın kesim yaptığım ilmek burada. Yanındaki ilmekle yönünü değiştirdim ve sağdan sola doğru birlikte ördüm. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 düz örüyorum. Yine yaprak çalışmam. Bakın kesim yapmış olduğum ilmek ve önündeki ilmek. Soldan sağa doğru birlikte ör. Bir düz ilmek ör. Şurası ana ilmek. Bir dola. Ana ilmeği ör. Bir dola. Bir ilmek ör. Bakın kesim yapmış olduğum ilmek ve yanındaki ilmek. Sağdan sola doğru birlikte ördüm. Tekrar araya 5 düz ilmek. 1, 2, 3, 4, 5. 5 düz ilmeği ördüm. Bakın yine yaprak çalışmam. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir düz ilmek ördüm. Ana ilmek burada. Bir dola, ana ilmeği ör. Bir dola, bir düz ilmek ör. Yaprağın kesim yapmış olduğum ilmeği ve onun yanındaki ilmek. Yönlerini değiştirdim. Sağdan sola doğru birlikte ördüm. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 düz ilmek ördüm. Yaprak çalışmam. Bakın kesim yaptığım ilmek ve önündeki ilmek. Soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir düz ilmek ördüm. Bakın ana ilmek burada. Bir dola. Ana ilmeği ör. Bir dola. Bir ilmek ör. Ve kesim yaptığım ilmek yanındaki ilmek. Yönlerini değiştirdim. Sağdan sola doğru birlikte ördüm. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 düz ilmek ördüğümde bakın yarım yaprağımın kesim ilmeği burada. Bu ve yanındaki ilmeği birlikte soldan sağa doğru ördüm. Bir düz ilmek ördüm. Bu ana ilmek. Ana ilmeği gördüm. Bir doladım. Ana ilmeği ördüm. Sıram bitti. Son ilmeği de örerek sırayı tamamladım. Burası yarım. Yine ne yapıyoruz? Arka sırada var olan ilmeklerin tamamını ters örgü olarak örelim ve sıramızı tamamlayalım. Evet, ters örgülerle sıramı tamamladım. Örgümün düz tarafındayım. Bakın yapraklarımız belli oldu arkadaşlar. Yarım ve tam. Şimdi üçüncü kez ajurlu kurulum yapacağız. 2 kere yaprağımızı çalıştık. Şimdi üçüncü sırada çalışıyoruz. İlk ilmeğimi boşaldım. Ana ilmeğimi ördüm. Bir dola, bir, 2 ilmek düz ördüğümde bakın kesim yaptığım ilmeğim artık çok belli. Bu ilmek ve yanındaki ilmeği birlikte sağdan sola doğru ördüm. Sonra 1, 2, 3 düz ilmek ördüğümde bakın diğer yaprağımın kesim ilmeği ve önündeki ilmek. Soldan sağa doğru bu 2 ilmeği birlikte ördüm. 1, 2 ilmek ördükten sonra bakın ana ilmek çok belli oldu. Bir dola, ana ilmeği ör. Bir dola, 1, 2 ilmek ördüğümde kesim ilmeğim burada. Onu ve onun yanındaki ilmeği sağdan sola doğru birlikte ördüm. Tekrar 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. Bakın kesim ilmeğim burada. Öncesindeki ilmekle beraber soldan sağa doğru birlikte ördüm. 1, 2 ilmek düz ör. Bir dola, ana ilmeği ör. Bir dola,
1 2 düz ördüğümde yine kesim ilmeğim burada. Onu ve yanındaki ilmeğin yönlerini değiştirdim ve birlikte ördüm. Bir kez daha göstereyim. Bakın 1 2 3 düz ilmek ördüm. Yaprağım burada, bakın kesim yaptığım ilmek ve öncesindeki ilmek. Soldan sağa doğru birlikte ördüm. Ardından 1 2 düz ilmek ördüğümde ana ilmek burada. Ana ilmeği görünce bir dola, ana ilmeği ör, tekrar bir dola, 1 2 ilmek düz ördüğümde bakın arkadaşlar, kesim yaptığım ilmek ve yanındaki ilmek, ikisini birlikte ördüm. Tekrar 1 2 3 düz yaprak çalışması, 2 ilmeği birlikte ör, 1 2 düz, ana ilmek burada, dola, ana ilmeği ör, dola, 1 2 ilmek ör, sonra kesim ilmeklerim, yönlerini değiş, birlikte ör. Sıra sonuna yaklaştık. Yaprak bitti. 1 2 3 düz ilmek ördüm. Bakın yarım yaprağımın kesim ilmeği burada, yanındaki ilmekle birlikte soldan sağa doğru ördüm. Sonra 1 2 ilmek ördüğümde bakın ana ilmek burada, bir dola, ana ilmeği ve sıra sonundaki ilmeği örerek sıramı tamamladım. Arka sırada yine ilmeklerin tamamını ters örgü olarak örelim. Ön tarafta yine devam edelim. Ters örgülerle sıramı tamamladım. Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bakın yapraklarımız nasıl belirgin oldu. 3 ajurlu çalışmayı tamamladık. Biz tıpkı elbisede, yelekte ve hırkada olduğu gibi beşli ajurlu yaprak çalışacağız. Şimdi dördüncüyü çalışıyoruz. Bakın yine ilk ilmeğimi şişime boşaldım. İkinci ilmeğim ana ilmek. Onu ördüm. Bakın ana ilmekten sonra şişime ipimi doladım. 1 2 3 ilmek ördüm. Bakın dördüncü ilmeğim kesim ilmeğim. Görüyor musunuz? Çok belli. Onu ve yanındakini yönlerini değiştirdim. Sağdan sola doğru birlikte örerek kestim. Ardından bir düz ilmek ördüm arkadaşlar. Bakın sıradaki yaprağın kesim ilmeği ve önündeki ilmek. Bu iki ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Sonra 1 2 3 düz ilmek ördüğümde bakın ana ilmek burada. Bir dola, ana ilmeği ör, tekrar bir dola, 1 2 3 düz ilmek ördüğümde bakın kesim ilmeğim burada, yanındaki ilmekle beraber sağdan sola doğru yönünü değiştirerek ördüm. Bir düz ilmek ördüm. Bakın yaprağın kesim ilmeği ve yanındaki ilmek, ikisini birlikte ördüm. 1 2 3 düz ilmek ördüm. Ana ilmek burada. Dola, ana ilmeği ör, dola, 1 2 3 düz ör. Kesim ilmeğim burada. Yanındaki ile birlikte yönlerini değiştirerek ördüm. Sonra bir düz ilmek ördükten sonra diğer yaprağın kesim ilmeği önündeki ilmekle beraber soldan sağa doğru kestim. Bakın arkadaşlar, bu aradaki düz ilmeklerimiz her sırada 2 ilmek eksiliyor. Burada bir üçgen gibi görüntü olmuş oldu. Bakın yaprağımız da böyle genişledi. O yüzden bu yaprak kesiminden sonra bakın arada şimdi ne kaldı? 1 2 3 ilmeğimiz kaldı. Bir sonraki sırada bu 3 ilmeği birlikte öreceğiz. Evet, devam ediyoruz. Şimdi 1 2 3 düz ilmek ördüm. Bakın ana ilmek burada. Bir dola, ana ilmeği ör, tekrar bir dola, 1 2 3 düz ilmek ördüğümde yaprak kesim ilmeğim var. Yanındaki ilmekle beraber yönünü değiştirdim, ördüm. Bir düz ördüm. Sıradaki yaprak kesim ilmeklerim soldan sağa doğru birlikte ördüm. Ardından 1 2 3 düz ilmek ördüğümde ana ilmek burada.
bir dola, ana ilmeği ör, tekrar bir dola, 1 2 3 düz ilmek ördüğümde bakın kesim ilmeğim ve yanındaki ilmek, sağdan sola doğru birlikte ördüm. Bir düz ilmek ördüm, bakın kesim ilmeğim ve yanındaki ilmek, soldan sağa doğru birlikte ördüm. Sonra 1 2 3 düz ilmek ördüm, ana ilmek burada, bir dola, ana ilmeği ve son ilmeği örerek sırayı tamamladık. Bakın arkadaşlar, arka sırada var olan ilmeklerimizin tamamını ters örgü olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Evet, arka sırayı ters örgülerle ördüm ve bitirdim. Tekrar örgümüzün düz tarafındayız. Bakın son kez artırma yapacağız. 1 2 3 4 kez yaptık. 4 ajur. Bu 5. ve son ajurumuz olacak. Bakın yarım yaprağımız da nasıl belirgin oldu, görüyor musunuz? Yani şu yaprak bütün ya arkadaşlar. Şurada sadece şu kısmını çalışmış olduk. Evet, devam edelim. Yine ilk ilmeği boş aldık. İkinci ilmeğimiz ana ilmek. Onu ördük. Hemen bir dola, 1 2 3 4 ilmek düz ör. Bakın şimdi 4 ilmek düz ördüğümde arkadaşlar, şu kesim ilmeğim, bu arada olan ilmeğim, bir tane de kesim ilmeğim burada var. Şimdi iki yaprağın ucu böyle birleşecek. Bunu da çok kolay bir teknikle yapacağız arkadaşlar. Şu ortadaki ilmeğimizin önde olması lazım. O yüzden bakın, bu ikinci ilmek, şöyle soldan sağa doğru bu iki ilmeğin içerisine giriyorum. Sağ şişimi alıyorum. Ne yapmış oldum? Ortadaki ilmeği başa almış oldum. Sonra tekrar bu şekilde sol şişimi aldım. Şimdi 1 2 3 ilmeği birlikte, bakın, yönünü değiştirdim. 2 ilmek ve arkasındaki ilmek, 3 ilmeği birlikte ördüm ve tek bir ilmeğe indirdim. Bakın ortadaki ilmek böyle düzgün bir şekilde ortada kaldı. Şimdi devam edelim. 1 2 3 4 düz ilmek ördüğümde bakın ana ilmek burada, bir dola, ana ilmeği ör, tekrar bir dola, 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Yine aynı çalışma, bakın kesim ilmeği, kesim ilmeği, aradaki ilmek. Ne yapıyoruz? Şu aradaki ilmeği şöyle soldan sağa doğru ilmeklerin arasına girip yönlerini değiştirip şişe alıyoruz. Üçüncü ilmeği de bakın ilave ettim. Üçünü birlikte ördüm. Ortadaki ilmeğin bakın böyle önde kalmış oldu. Sonra 1 2 3 4 düz ilmek ördüm. Ana ilmek burada, bir dola, ana ilmeği ör, tekrar bir dola, 1 2 3 4 düz ördüğümde yine aynı çalışma. 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Üçüncü ilmeği de ilave ettim ve üçünü birlikte ördüm. Sonra 1 2 3 4 düz ilmek ördüm. Ana ilmek, bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, 1 2 3 4 ilmek ör. Bakın yine 3 ilmekten oluşan kesim ilmeklerim. İkisinin yönünü değiştirdim. Üçüncüyü de ilave ettim ve üçünü birlikte ördüm. Tekrar 1 2 3 4, bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, 1 2 3 4 ilmeği ördüm. Yine bakın 3 ilmeğim var. İkisinin yönünü değiştirdim. Sonra üçünü birlikte ördüm. 1 2 3 4 düz ilmek ördüm. Ana ilmek burada, bir dola, ana ilmek ve yanındaki ilmeği örerek sıramı tamamladım. Arka sırada var olan ilmeklerin
tamamını ters örgü olarak örelim ve sıramızı tamamlayalım. Evet, ters örgülerle sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 ajurdan oluşan yaprağımız bitti. Bu bizim birinci yaprağımızdı. Şimdi şurada bakın 3 ilmeği birlikte örmüş olduğumuz yer var ya, bakın 3'ünü ördük, 1 ilmeğe indirdik. 3 ilmeği ördük, 1 ilmeğe indirdik. Yeni yaprak kurulumlarını burada yapacağız. Şu görmüş olduğunuz 3 ilmeği birlikte ördüğümüz ilmeklerimiz yeni ana ilmeklerimiz. Evet, başlıyoruz. Şimdi ilk ilmeği boş aldım. Ardından 1 2 3 4 ilmek ördüm. Bakın. Boş aldığım ilmekle beraber 1 2 3 4 5. Bakın şimdi ana ilmek burada. 3 ilmeği birden ördüğümüz ilmek. Onun öncesinde 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir dola, bu ana ilmeğimiz ya. Ana ilmeği ör. Tekrar bir dola. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştir ve birlikte ör. Bakın ilk yaprak kurulumunu yaptık. Burada yarım yaprağımız bitti. Artık burada bir yaprak çalışması yok. Yeni yaprak çalışmamız hemen burada. Evet, 2 ilmeği birlikte ördük. Yaprağı bitirdikten sonra bakın 1 2 3 düz ilmek ördüm. Bakın bir önceki ana ilmeğim artık benim popcorn ilmeğim. Bunu tığıma aldım. Şimdi popcornumuzu çalışalım. Önce 3 zincir çektim. Sonra ilmeğimin içerisine ikili trabzanlar çalışıyorum. Bakın 4 tane ikili trabzan olunca 4'ünü birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim ve şişimi aldım. Devam ediyoruz. Şimdi 1 2 3 düz ilmek ördüm. Bakın yeni ana ilmeğim burada. Öncesindeki 2 ilmek. Soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştir ve birlikte ör. Sonra 1 2 3 düz ilmek ördüğümde bakın eski ana ilmeğim burada. Yeni popcorn ilmeği. Şimdi bu sırayı da gösterdikten sonra zaten aynı şeylerin tekrarı olacak. Yani aynı yaprak çalışmasını yapacağız arkadaşlar. Daha fazla göstermeyeceğim. Şu videomuz çok uzamasın. Evet, 4 tane ikili trabzanımı çalıştım. 4'ünü birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim ve şişimi aldım. Devam ediyoruz. Ne yapıyorduk? 1 2 3 düz ilmek ördüğümüzde bakın bir önceki 3 ilmeği birlikte ördüğümüz ilmeğimiz, onun önündeki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Ardından bir dola, ana ilmeği ör, tekrar bir dola. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştir ve birlikte ör. Sonra 1 2 3 düz ilmek ördüm. Eski ana ilmeğim, yeni popcorn ilmeğim. Popcornumuzu çalışalım. Dört tane ikili trabzanımı çalıştım. 4'ünü birlikte ör. Bir zincirle sabitle ve şişimize taktık. Bitti. Devam ediyoruz. Yine 3 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3. Yeni ana ilmeğim bu. Önündeki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola. Sıradaki 2 ilmeği
sağdan sola doğru yönlerini değiştirerek birlikte ör. Tekrar 1 2 3 ilmek ördüm. 4. ilmek eski ana ilmeğim, yeni popcorn ilmeğim. Son popcorn çalışmamız arkadaşlar. Onu da yapalım. Bundan sonra daha popcornları göstermeyeceğim artık. Evet, 4 tane ikili trabzanımı çalıştım. Hepsini birlikte ördüm. Bir zincirden sabitledim ve şişime aldım. Devam ediyoruz. Son yaprak çalışmasıyla beraber. 1 2 3 düz ilmek ördüm. Bakın, yeni ana ilmeğim bu. Öncesindeki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, sıradaki 2 ilmeğin yönlerini değiştir ve birlikte ör. Ardından 1 2 3 4 5 ilmek örerek sıramı tamamlamış oldum. Arkadaşlar, ikinci kurulumu da yapmış olduk. Bakın şimdi ne oldu biliyor musunuz? Bakın, 1 yaprak, 2 yaprak, 3 yaprak, 4 yaprak, tam 5 tane bütün yaprağımız oldu. Yarım yaprağımız yok bu sırada arkadaşlar. Şimdi arka sırayı ters örgülerle örelim. Şu ikinci sırayı da tekrar göstereyim size. Ondan sonra kendimiz aynı altta yaptığımız gibi yaprak çalışmasını uygulayarak örgümüzü öreceğiz. Evet, sıramızı bir tamamlayalım. Evet, sıramızı tamamladık. Bakın nasıl güzel oldu değil mi? Arkadaşlar, Nakoyit Baby ile de gayet başarılı oldu. Yani elbiseyi, hırkayı ve yeleği de aynı iple örebilirsiniz. Ben çok beğendim. Yani elbiseyi de bu iple anlatabilirmişim. Şimdi onu anladım. Evet, şimdi bir kez daha gösteriyorum. Bakın, ilk ilmeği boşaldım. Ardından 1 2 3 ilmek ört. Bakın, ana ilmek burada, ajurlar burada, kesim yaptığım ilmek burada. Kesim yaptığım ilmek ve önündeki ilmeği soldan sağa doğru birlikte ört. Ardından bir düz ilmek ördüm. Bakın, ana ilmek burada. Ana ilmeği görünce bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, bir ilmek ördüğümde bakın kesim yaptığım ilmek. Yani şöyle verev geliyor arkadaşlar, görüyor musunuz? Bu ilmek ve onun yanındaki ilmek. Yönlerini değiştirdim ve birlikte ördüm. Sonra 1 2 3 4 5 düz ilmek ördüm. Şu aşağıda yaptığım şeylerin birebir aynısını burada değil de şurada yapıyorum arkadaşlar. Bakın, burada yaptığımın aynısını burada yapıyorum. Geliyorum, kesim yaptığım ilmek ve önündeki ilmek, ikisini birlikte ördüm. Bir düz ilmek ördüm. Ana ilmek burada. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, bir ilmek ör. Kesim ilmeğim ve yanındaki ilmek birlikte ördüm. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Yaprak çalışmam. Kesim ilmeğim ve önündeki ilmeği birlikte ördüm. Bir düz ilmek ördüm. Ana ilmek burada. Dola, ana ilmeği ör, dola, bir ilmek ör. Yine kesim ilmeğim. Yanındaki ilmekle beraber yönlerini değiştirdim ve ördüm. Tekrar 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Bakın, kesim ilmeğim, önündeki ilmek. İkisini birlikte ördüm. Yanındaki ilmeği ördüm. Ana ilmek burada. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, bir ilmek ördüğümde bakın kesim ilmeğim burada. Yanındaki ilmekle beraber yönlerini değiştirdim ve ördüm. Sonra yine 1 2 3 4 5 düz ilmek ördüm. Bakın, sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir ilmek daha ördüğümde ana ilmeğim.
bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, bir düz ilmek ör, sonra sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştir ve birlikte ör. 1 2 3 4 düzle beraber sıramı tamamladım. Bakın arkadaşlar, oldukça belirgin oldu. Şimdi bu yaprak çalışmasının aynısını burada yapıyoruz. Bakın burada ne oldu? Şu aradaki 500 ilmeğimiz var ya, ne yaptı? 5 ilmek, 3 ilmek, ondan sonra 1 ilmeğe düştü. En sonunda da 3 ilmeği birlikte ördük. Aynı şeyleri burada tekrarlayacağız. Aynı şekilde yaprak çalışmamızı bitireceğiz arkadaşlar. Yine bir sonraki yaprak çalışmamızda şu alt sırada yapmış olduğumuz kurulumun aynısını yapacağız. Yani bir ilmek öreceğiz. İkinci ilmeğimiz bizim yine ana ilmeğimiz olacak. Tıpkı şuradaki kurulumda olduğu gibi bir dolayacağız. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirerek kurulumu yapacağız. Şuradaki kurulumun birebir aynını şuradaki yaprağımız bittikten sonra çalışacağız. Yapraklar böyle ilerleyecek. Bu şekilde biraz örelim arkadaşlar. Sonra tepe kısmında kesim çalışması var. Böyle güzel bir çalışma. Onunla devam edelim. Bu arada şöyle hemen kaç santim benim örgüm onu söyleyeyim. Santimden yol alan arkadaşlar için. Evet. Şöyle tuttuğumda, yani şu anda çok net de bir şey söyleyemeyeceğim ama rahat 32-33 santim uzunluğunda oldu benim örgüm arkadaşlar. Bakın şöyle. Gördünüz mü? Evet, bu şekilde biraz örelim, sonra yine devam edelim. Evet arkadaşlar, ikinci yaprağımı ördükten sonra tıpkı birinci yaprağımın aynısını da ördüm. Bakın üçüncü yaprak çalışma. 1 2 3. Sonra şu görmüş olduğunuz ikinci yaprak çalışmasına başladım. Bakın 1 2 3 tane ajurlu çalışmayı tamamlamış oldum. Yani şöyle kenardan saydığımızda bakın 1 2 tane yarım yaprak, şöyle orta kısımdan hemen buradan saydığımızda 1 2 tane tam yaprak çalışması yapmış oldum. Bunu bitirmedim arkadaşlar. Bakın kesim yerlerinden sonra 3 düz ilmeğimin kaldığı sıradayım. Bu benim için yeterli bir uzunluk oldu. Bunu daha kısa ya da daha uzun çalışabilirsiniz. Ben şimdi kaç santim çalışmışım? Tam 14 santim uzunluğunda çalıştım. Benim ipim biraz ince. Şişim de kalın bir şiş olmadığı için ölçülerim biraz küçük arkadaşlar. Siz kullandığınız ipe, şişe göre büyüklüğünüz sizin değişebilir. Şimdi ne yapacağız? Burada 21, 42, 63 ilmeğimiz var. Örgümüzü 3'e böleceğiz. 63 ilmeği. Yani 21, 21, 21 olarak ayıracağız. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. İlk işaretleyicimi şuraya takıyorum. Tekrar 21 sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. İkincisi de burada. 3 eşit ilmek sayısına bölmüş olduk. Bakın burada da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ilmek kaldı. Şu orta kısmımız, tepe kısmımız, diğerleri yan kısmımız olacak. Ne dedik? En son 1, 2, 3 ajur çalışması yaptık. Şimdi artık tepe kısmının kesimlerini yapacağız. Önce düz örgülerle beraber 21 ilmeğimi örüyorum. Şöyle hızlıca öreyim, bu sırayı örerek göstereceğim. Bakın 21 ilmeği ördüm.
Şimdi devam ediyorum. Diğer 21 ilmeği örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmek ördüm. Bakın arkadaşlar. 2, 4, 5 ilmeğim kaldı. İlk 21'den sonra 16 ilmek ördüm ve bakın 5 ilmeğim kaldı. Şimdi şu görmüş olduğunuz 2 ilmeği şöyle yönlerini değiştiriyorum. Tıpkı yaprak kesimi yapar gibi. İkisini birlikte örüyorum. Burada bir ilmek eksilttim. Şimdi 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bakın burada 21 ilmeğimiz var. Bu 21 ilmeğimizi örmeden geriye dönüyoruz. İlk ilmeği boşaldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada 3 ilmek kalacak. 2 de burada. Evet. 11, 12, 13, 14 ilmek ters ördüğümde bakın yine 21 ilmeğim burada. Öncesinde 5 ilmeğim var. Şimdi bu 5 ilmeğinde şu ilk 2 ilmeğini birlikte örerek kestim. 3 ilmeğim daha var. 1, 2, 3 ilmeği ördüm ve geri döndüm. 21 ilmeğim kaldı. Geriye döndüm. Tekrar başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmeği ördüm. Bir kez kesim yaptık arkadaşlar. Düz sırada var olan ilmekleri ördük. Ve 19 ilmeğimiz kaldı. Burada 21 ilmeğimiz vardı ya. 19 ilmeğimiz kaldı. Bakın 19. ilmeğim burada. Şimdi bu 19. ilmekle beraber şu işaretleyicimi alayım. Buradaki 21 ilmeğim var. Bu 2 ilmeği birlikte yine düzgün olabilmesi için yönlerini değiştirdim ve ördüm. Burada 20 ilmeğim kaldı. Evet, geriye dönüyorum. Şimdi var olan ilmeklerimi örüyorum. İlkini boşaldım. Sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmeği ördüm. Bakın bir ilmeğim kaldı. Şimdi aynı çalışmayı burada yapacağım. İşaretleyicimi aldım ve sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Birleştirdim. Burada da 20 ilmeğim kaldı. Geriye dönüyorum. Şimdi 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Bakın en son kesim yapmış olduğum ilmek burada. Şimdi yine buradan soldan sağa doğru, bakın soldan sağa doğru 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Pardon, bunu burada yön değiştiriyorduk. Düzgün durabilmesi için özür dilerim. Yönünü değiştirdim ve ikisini birlikte ördüm. Bakın yine bir kesim daha yaptık. 2 sıra arayla yapmış oluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek ördüm. Bakın yine işaretleyicimin olduğu yerdeyim. İşaretleyicimi çıkardım. Şimdi bu 2 ilmeği şöyle yönlerini değiştirdim ve birlikte ördüm.
Buradan bir ilmek daha eksildi. Ne oldu? 19 ilmek kaldı. Geriye dönüyoruz. Şimdi ön tarafta şurada kesim yapmıştık. Şimdi arka tarafta da kesim yapacağız. Ne yapıyorduk? 3 ilmekten sonra. İlk ilmeği boşaldım. Sonra 2, sonra 3 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Evet, ardından var olan ilmekleri son ilmeğe kadar örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Yine aynı şeyi yapacağım. Geliyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm ve geriye döndüm. Şimdi geçen sırada kestiğimiz için bu sırada kesmiyoruz. Sadece birleştirmeleri yapıyoruz. İlk ilmeği boşaldım. Sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmek örüyorum. Bakın 17. ve sonuncu ilmeğim. Geliyorum. Diğer taraftan da bir ilmek alıp ikisini birlikte örüyorum. Hep bu şekilde birleştirerek öreceğiz arkadaşlar. 2 sırada bir de şu ortadaki ilmeklerden kesim yapacağız. Yani şurayı daraltmak için bunu yapıyoruz. Şimdi geriye dönüyorum. Var olan ilmekleri ters örgü olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmek ördüm. Bakın 17. ilmeğim ve yanındaki ilmek. İkisini birlikte ördüm ve döndüm. Hep aynı şeylerin tekrarını yaparak buradaki ilmeklerimizi bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi yine örgümüzün düz tarafındayız. Bakın 2 sırada bir kesim yapıyoruz ya. Şimdi tekrar kesim yapacağız. Önce ilk 3 ilmeğimizi örelim. İlkini boş aldım. Sonra 2, 3. Ardından sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve birlikte örerek bir kesim daha yaptım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördüm. Bakın 12. ilmekle diğer taraftaki ilmek yönlerini değiştirdim ve ikisini birlikte ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. Şimdi arka tarafta da kesme yapacağız. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ve üçüncü ilmeği ters ördüm. Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte ters örerek bir kesim daha yaptım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Bakın 11. ilmeğim ve diğer taraftaki ilmeğim. İkisini birlikte ördüm. Tekrar döndüm. Şimdi bakalım kenarlarda kaç ilmeğimiz kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Buraya bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Gördünüz mü arkadaşlar? Hem sağdan hem soldan birleştirme yapıyoruz. Bakın. Bir de şu 3. ilmekten sonra bakın daraltıyoruz. Şu baş kısmını daraltıyoruz. Kaç ilmek kaldı? Bu daraltmayı devamlı yapmayacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Son bir kez daha yapalım. Son bir kez daha yapalım. Şimdi bu sırada daraltma yapmıyoruz. 2 sırada bir yapıyorduk. İlk ilmeği boşaldım. Sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 ilmek ördüm. Bakın sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve birlikte ördüm. Geriye dönüyorum. İlk ilmeği boşaldım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmeği birlikte ördüm. Sonra 15. ilmekle yan taraftaki ilmeği birlikte ördüm. Şimdi son kez kesim yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra da hep şu ilmekler bitene kadar dönerek öreceğiz ve tamamlayacağız. Bu çünkü oldukça yeterli oldu. Hemen başlayalım. Son kesimi de beraber yapalım. İlk ilmeği boşaldım. 2 3. ilmeği düz ördüm. Sonra sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve birlikte ördüm. Bir kesim daha yaptım. Sonra 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Bakın 6 7 8 9'a tamamladım. Şimdi 10. ilmekle hemen buradaki ilmeğin yönlerini birlikte değiştirdim ve birlikte ördüm. Geriye dönüyoruz. Son kez arkada da kesimimizi yapalım. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ve üçüncü ilmeği ters ördüm. Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm ve devam ettim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ördüm. 9. ilmek ve yandaki ilmeği birlikte örerek kenarı birleştirdim. Evet, kesimler bitti. Şimdi şurada kaç ilmeğimiz kaldı söyleyeyim. 2 4 6 8 10 12 13. Bu yeterli arkadaşlar. Daha fazla kesmeye gerek yok. Bundan sonra yapacağımız şey hep aynı şeyin tekrarı olacak. Bir kez göstereyim. Bakın şimdi bu birinci ilmeğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmek öreceğiz. 13. ilmekle yandaki ilmeğin yönünü değiştireceğiz ve birlikte öreceğiz ve geri döneceğiz. Böyle yapa yapa şu kenardaki ilmekleri sıfırlayacağız arkadaşlar. Geriye dönüyoruz. Geride de ilk ilmeği boşaldım. Sonra 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmek örüyorum. Bakın 13. ilmek ve yandaki ilmeği birlikte örerek birleştiriyorum. Şimdi kaçar ilmeğimiz kaldı? Şu ortada 13 ilmeğimiz var. Bu sabit. Kenarda 2 4 6 8 10 12 14. Bakın burayı da sayalım. 2 4 6 8 10 12 14. Bu var olan 14 ilmeği de yani 14 sıra daha örünce bitirecek. Her seferinde düzden gelip öreceğiz, tersten gelip öreceğiz ve hep birleştireceğiz. Ta ki şura sıfırlanana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bakın tepemiz ne kadar güzel oldu ve oluştu. Gördünüz mü? Evet, bunu bu şekilde sıfırlayalım. Sonra birlikte örmeye devam edelim. Arkadaşlar bakın 2 4 6 8 ilmeğim bir kenarda, 2 4 6 8 ilmeğim diğer kenarda kaldı. Şimdi tam burası şöyle ense kısmı diyebileceğimiz yerde, burada tekrar kesme yapmaya karar verdim. Şöyle şurası birazcık daha böyle toplasın, daha düzgün bir kalıbımız olsun diye. Şimdi en son geldim, ters taraftan kestim. Her iki tarafta da 8 ilmeğim kaldı. Şimdi ilk ilmeği şişime boş aldım. Bir ilmek daha ördüm. Yani 2 ilmek ördüm. 2 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve birlikte örerek bakın bir kesme çalıştım. Ardından 1 2 3 4
5 ilmek ördüm. Bakın sıra sonunda 1 2 3 4 ilmeğim kaldı. Bu kez buradan keselim, düz taraftan. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kestim ve sonra 2 ilmeğim kaldı. Bunun birini ördüm. İkincisini geldim. Diğer taraftaki ilmekle ördüm. Bakın 2 4 6 7 kaldı. Şimdi geriye dönüyoruz. Geride hiçbir şey yapmayacağız. Çünkü ön kesimlerde her iki taraftan kesmiş olduk. Evet. Bir ilk ilmeği boşaldım. Sonra 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek ördüm. 11. ilmek ve 12. ilmeği, bu taraftaki ilmeği birlikte ördüm. Bakın 2 4 6 7 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bir sıra var olan ilmekleri hem önde hem arkada hiç kesim yapmadan yine örelim. İlk ilmeği boşaldım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ilmeğimle yandaki ilmeği birlikte ördüm. Bakın 2 4 6 ilmek kaldı. Geriye dönelim. Yine ilk ilmek boş, sonra 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmeği ters ördüm. 11. ilmek ve yanındaki ilmeği birlikte ördüm. 2 4 6 da burada kaldı. Şimdi bir daha kesme yapalım. 11 ilmeğimiz kaldı burada. 13 ilmeğimiz vardı. Şimdi tekrar keseceğiz. 9'a düşüreceğiz. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği ördüm. Sonra sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Birlikte ördüm. Ardından 1 2 3 ilmek ördüm. Bakın sırada 2 tane ilmeğim var. Şöyle soldan sağa doğru ikisini birlikte ördüm. Sonra bir ilmek ördüm. İkinci ilmeği geldim. Yine buradaki ilmekle beraber ördüm. 5 ilmeğimiz kaldı. Geriye dönelim. Bu sırada var olan ilmekleri sadece örüp birleştireceğiz. Ters örgülerle geldim. Son ilmeğimi yandaki ilmekle birlikte ördüm. Bakın 5 ilmek kaldı. Şimdi düz sıraya geldik. Yine bu düz sırada hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece birleştirme yapıyoruz. İlk ilmeği boşaldım. 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ördüm. 9. ilmekle yandaki ilmeği birlikte ördüm. 4 ilmeğimiz kaldı. Geriye dönüyoruz. Yine ilk ilmek boş, ardından 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ters ördüm. 9. ilmeği yandaki ilmekle birlikte ördüm. 4 ilmeğim de burada kaldı. Şimdi yine bir kesme yapalım arkadaşlar. Şurayı 7 ilmeğe düşürelim. Şu anda 9 ilmek var. Bakın 2 4 6 8 9. Şimdi ilk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği düz ördüm. Ardından sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve birlikte ördüm. Bir kesme yaptım. Sonra bir ilmek ördüm. Bakın sırada 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeği şöyle soldan sağa doğru birlikte örerek kestim. Sonra bir ilmek ördüm. Son ilmeğimle geldim. Yandaki ilmeği birlikte ördüm. 3 ilmeğim kaldı. Evet. Bitti zaten. O zaman bitirelim. Şimdi devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde öreyim. Evet. İlk ilmeği boşaldım. Sonra 2 3
4, 5, 6 ilmek ördüm. 7. ilmekle buradaki ilmeği birlikte ördüm. Geriye döndüm. Tekrar ilk ilmeği boşaldım. Sonra 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. 7. ilmekle buradaki ilmeği birlikte ördüm ve geri döndüm. Burada 2 ilmeğim kaldı. Daha işaretleyici takmayacağım. Artık anlıyorsunuzdur. Yine önce 6 ilmeğimi örüyorum. 7 ilmek kaldı burada. 7. ilmekle yandaki ilmeği birlikte ördüm. Bakın 2 ilmek de burada kaldı. Geriye dönelim. 2, 3, 4, 5, 6'yı ördüm. 7'yi yanındakiyle. Geriye döndüm. 1 ilmeğim kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeği ördüm. 7'yi yanındakiyle ördüm. İşaretleyici olmadan çok daha kolay örülüyor tabii ki, ama böyle gösterince daha kolay anlıyorsunuz. Yine 2, 3, 4, 5, 6 ilmeği ördüm. Bakın 7. ilmeği son ilmekle beraber ördüm ve burayı sıfırladım arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi geriye dönüyorum. Aynı şeyi burada yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Bakın 7. ilmek burada. İkisini birlikte ördüm ve sıfırlamış oldum. Bakın ne yapmış olduk. Şöyle çevirirsem daha anlaşılır olur. Tepe kısmımızı şöyle eksilterek düzgün de bir kalıpla beraber eksilttik ve bitirdik. Şimdi şapkamız, şöyle yaparsam daha kolay anlaşılır. Bakın şapkamız ne kadar düzgün oldu, görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi son bir çalışma yapacağız. Şu alt sırada bağcık kısmımız ve burada bir örgü çalışmamız olacak. Onunla beraber devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi şurada 7 ilmeğimiz kaldı. Şu ipimizi biraz uzun bırakarak kestik. Hatta şöyle yapalım, kolay olsun. Bu 7 ilmeği şöyle ayracıma alayım ben. Evet. Şimdi bakın, örgümüzün düz tarafı ilk başlangıç kısmımızın olduğu yer. Buradan tekrar ilmek alarak örgümüzü öreceğiz. Ense kısmımızdaki çalışmayı yapacağız arkadaşlar. Şimdi bakın. İlk ilmeğim zaten burada, görüyor musunuz? Hemen burada. Bakın. Hemen burada. Buradan başlıyorum. Eğer ilk ilmeği çıkarmakta zorlanırsanız, bakın ben hemen çıkardım. Şu ipi de, şunu biraz uzun bırakın. İlk ilmeği çıkarmakta zorlanırsanız bunu tığla da çıkartabilirsiniz. Hepsini tığla çıkartabilirsiniz ama şişle çıkartmayı ben daha kolay buluyorum. Yani birkaç kere de uğraşmamış oluyorum. Ardından bakın batıyorum, sırayla ilmek çıkartıyorum. Bakın şu kısımda görüyor musunuz? En son bitirdiğimiz, sıfırladığımız kısım, başlangıç yerinden başladım ve geliyorum. Her bir ilmeğin içerisine batarak ilmek çıkartıyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey, bu ortada bırakmış olduğumuz 7 tane ilmeğimiz var ya, o 7 tane ilmeğimizin olduğu yere kadar kaç ilmek çıkartırsak sonrasında da
bitişe kadar aynı sayıda ilmek çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın her bir ilmeğin içerisine batıyorum ve ilmek çıkartıyorum. Battım, çıkarttım. Battım, çıkarttım. Zaten yerleri belli. Şimdi bakacağım, eğer ilmek sayısı gözüme az gelirse üst sırada artırma yapacağım. Bakın hep aynı hizayı takip ettiğim için ilmeklerimde ne kadar düzgün çıkıyor. Görüyor musunuz? Şu yarım yaprağı bakın ne kadar düzgün. Evet, her birine batarak ilmeklerimi çıkarttım. Bakalım kaç ilmeğimiz var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ilmek burada var. Demek ki şurada da 22 ilmek çıkarmamız lazım arkadaşlar. Şimdi burada bırakmış olduğum 7 ilmeğim vardı. Bu 7 ilmeği düz örgülerle örüyorum. İlmek alırken de zaten düz örgü örerek almıştık. Bunları da örüyorum. Evet. Şimdi tekrar ilmek almaya başlayacağız. 22 ilmek de buradan çıkaracağız. Bakın yine her bir yuvaya batarak ilmeklerimi çıkartıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde çıkartalım ilmeklerimizi. Evet, 20 ilmek çıkardım. Şimdi bakın son 2 ilmeği de beraber çıkartalım. Geldim, battım, çıkardım. 21. Bakın yine son ilmeğim şurada. Eğer bunu da çıkarmakta zorlanırsam ne yapacağım? Yine tığ yardımıyla çıkartacağım. Ki evet, zorlanıyorum. Hemen tığımızla. Tam uçtaki, bakın buradaki ilmek. Evet. Bakın battım tığımla. Şöyle zincir çeker gibi aldım ve şişime taktım. Şimdi kaç ilmeğim oldu biliyor musunuz? 22 burada, 22 burada, 44. 7 daha 51 ilmeğim olmuş oldu. Şimdi şöyle bir bakalım. 51 ilmek nasıl oldu? ilmek. Yani bunu 55'e filan tamamlayalım yine de. Ne olur ne olmaz. Çok dar olmasın. Şimdi örgümüzün arka tarafı. Şu ilk ilmeği örerek başladım. Sonra ters örgülerle örüyorum. Bakın. Şimdi hemen bir ilmek daha çıkartacağım. Bakın geliyorum. Şuradan alttan bir ilmek daha çıkardım, ördüm. Devam ediyorum. Ne olmuş oldu? 52 ilmek mi olmuş oldu? 52. Şuradan bir tane daha çıkartalım. Bakın burada. 53 oldu. Hatta bir tane daha çıkartalım. Hemen şuradan. Ne oldu? 54. Evet, bu tarafı bitirdik. 4 tane çıkarmış olduk. 4 de diğerden çıkartırsak ne yapıyor? 58 mi yapıyor? Artık kaç çıkarsa 58 olacak sanırım. Tamam. Şimdi 7 ilmeği bakın. Şu aradaki 7 ilmeği de ördüm. Şimdi çıkartalım. 4 ilmek. Bakın bir taneyi çıkarttım. Devam ediyorum. Tekrar bir tane çıkartalım. İki. Bir tane daha çıkartalım.
3, son bir tane daha çıkartacağım, 4. Evet, bir tane de buradan çıkartırsak 4. Ters örgülerle sıramı tamamladım ve bitirdim. Şimdi bir sayalım bakalım. Normalde kaç olması lazımdı? 59 mu? Bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58. Tamam. 58 olmuş. Bu bize yeter arkadaşlar. Şimdi 58 ilmeğimizle beraber ne yaptık? 2 sıra örmüş olduk. Bir iki sıra daha örelim. Bir sıra önde, bir sıra arkada olacak şekilde bir örelim arkadaşlar. Elbisenin yaka, kol ve etek kısmında yapmış olduğumuz çalışmanın aynısını yapacağız bu ensede. Şimdi hem önde hem arkada var olan ilmekleri örelim. Evet, hem önde hem arkada birer sıra ördüm. Ama bir sıra daha örmeye karar verdim arkadaşlar. Şura kıvrılacak ya. Bunun içinden bağcık geçecek. Şöyle sıkışık olmasın bağcığımız. O yüzden bir sıra daha önde ve bir sıra daha arkada örgümüzü örelim. Şurası biraz geniş ve rahat olsun. Çok küçücük olmasın. Evet, örüp gelelim. Evet, bir sıra daha hem önde hem arkada örgümü örmüş oldum. Şimdi arkadaşlar bakın. İlmek aldığımız yer burası. Bakın, düz örgülerle olan yer. Sonra saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5 sıra örgü örmüş olduk. Bakın şuradan sonra 1, 2, 3, 4, 5 kontrolünüzü böyle sağlayın. Şimdi çalışmamızı yapalım. Bakın, ilk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği düz ördüm. Şişime ipimi doluyorum. Sıradaki iki ilmeğin yönünü değiştirdim. İkisini birlikte ördüm. Ya da böyle yapmaya gerek yok. Şöyle yapalım. Hiç oynamayalım çünkü öyle uzun sürer. İlk ilmeği boşaldım. İkincisini ördüm. Şişime ipimi doladım. Sıradaki iki ilmeği birlikte ördüm. Gördünüz mü? Ardından şişime ipimi doladım. Sıradaki iki ilmeği birlikte ördüm. Bir dola, iki ilmeği birlikte ör. Bir dola, iki ilmeği birlikte ör. Bütün ilmekleri bunu yapıyoruz. Bir sıra boyunca böyle çalışacağız. Bir doluyoruz, iki ilmeği birlikte örüyoruz. Bir dola, iki ilmeği birlikte ör. Bir dola, iki ilmeği birlikte ör. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Evet, sıra sonuna yaklaştım. Beraber tamamlayalım. Bir doladım. İki ilmeği birlikte ördüm. Bir doladım. İki ilmeği birlikte ördüm. Bir doladım. Şu son iki ilmeği örelim. Burada kesme yapmayalım. Bakın, iki ilmekle başladık. 2 ile bittik. Şimdi arka sırada var olan ilmeklerin tamamını ters örgü olarak örelim. Burada ne yapmış olduk? Bir ilmek artırmış olduk. Hiçbir önemi yok. Düzgün görüntü elde edebilmek için onu yaptık. Bir sonraki sırada bir ilmek keseriz ya da hiç kesmesek de önemli değil. Evet, sıramızı tamamlayalım. Ters örgülerle sıramı tamamladım. Evet, bakın çalışmamız bitmiş oldu. Bu şimdi şöyle kıvrılacak ve bunun içinden kordon geçecek arkadaşlar. Şimdi düz örgülerle yine önde düz arkada ters olacak şekilde bir 4 sıra örelim arkadaşlar. Yani bir düz bir ters bir düz bir ters olacak şekilde 4 sıra örüp gelelim. Yani bir sıra düz
Bir sıra ters. Şimdi düzle başladık. Bir sonraki sıra ters, sonra bir düz, sonra bir ters daha. 4 sıra bir yapalım ve keselim. Artık yeterli olur herhalde. Arkadaşlar tam 3 sıra ördüm. 4. sırayı örerken vazgeçtim. Çünkü 4. sırayı hem örüp hem keselim ki bakın şöyle kıvırdığımızda tam şuraya denk gelmiş olacak. Çok rahat bir şekilde dikebiliriz bunu. Hatta dikmeyip arkadaşlar şöyle tığımızla ya da şişimizle birleştirebiliriz ama en rahat ve en kolay olan arkadaşların zorlanmadan yaptığı şey bu şekilde dikmek. O yüzden ben size dikmesini göstereceğim. Şöyle yapalım. İlk ilmeği boşalalım. Sıradaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Ters örgüyle kesim yapıyoruz. Ters olarak örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiyorum. Örüyorum, kesiyorum. Yani ne yapmış oldum? Hem 4. sırayı örmüş oluyorum hem de aynı zamanda örerken örgümü kesmiş oluyorum. Evet, bu şekilde ilmeklerimizin tamamını keseceğiz. Keserken dikkat edin arkadaşlar. Şöyle esnek, güzel bir kesim olsun. Burayı sıkı keserseniz toparlar, sıkar. Anladınız mı? O yüzden mümkün mertebe örgünüzle aynı bollukta örerek kesmeye gayret edin. Evet, tamamını bu şekilde keselim ve bitirelim. Artık ne kaldı? Son olarak kordon çalışması var. Bir kordon çalışmasıyla beraber ve şu dikişlerimizle şapkamızı da bitirmiş olacağız arkadaşlar. Elbiseyi ördük, hırkayı ördük. Ben bir yandan bağcıklı yelek çalışması size tasarladım, anlattım. Şapkayı da ördük. Geriye bir patik kaldı arkadaşlar. Patik mi anlatmamı istersiniz? Çorap olarak mı? Yani patik olarak mı anlatayım? Çorap olarak mı anlatayım? Eğer ben zoru seviyorum diyen arkadaşlar varsa çorap olarak da anlatabilirim. Hiç fark etmez. 5 şiş olarak başlarız. Burunda sıfırlar, bitiririz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bakın. Patik isteyen olursa, yani kolay bir çalışma olsun, çok zorlanmayalım, hemen örüp bitirelim diyen arkadaşlar olursa patik olarak isteyin. Yok ben zoru severim, çorap olarak örelim diyorsanız arkadaşlar yorumlara mutlaka belirtin, ben de ona göre anlatım yapayım. Evet, şimdi ters örgülerle ilmeklerimizi kesip tamamlayalım. Evet, son ilmekleri birlikte keserek tamamlayalım. Bakın, en son ilmeğimi de ters olarak ördüm ve arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Şu son ilmeğimi bir kez daha ördüm. Şimdi arkadaşlar şunu dikebilmek için şöyle 1 metre kadar uzunlukta bir ip bıraktım ve ipimi öyle kestim. Bununla dikiş yapacağım. Bakın, görüyor musunuz nasıl esnek ve güzel oldu. Hemen şunları da temizleyelim. Bazı arkadaşlar için bunları göstermem gereksiz olabiliyor ama bazı arkadaşlar hiç bilmiyor arkadaşlar. Hala şu ipleri şöyle düğümleyip ondan sonra da kesenler var. Bakın, örgümüzün içerisine böyle tığımızla yürütüyoruz. Bu kadar kolay. Önce düğümlüyoruz, sonra yürütüyoruz. Sonra da fazlasını kesiyoruz. Bu kadar kolay. Gördünüz mü? Tertemiz oldu. Şimdi kordon çalışacağız ama kordon çalışmadan önce şurada benim bir kafa mankenim var. Şöyle bir takalım mankenimize. Nasıl bir güzellik ördük bir görelim. Bakar mısınız arkadaşlar güzelliğe? Mankenim çirkin manken için söylemiyorum. Ördüğüm şeyin güzelliğine bakar mısınız? Şu tepe kısmına bakın. Nasıl bir güzel kalıp, gördünüz mü?
Şuradan harika oturdu. Enseden de harika oturdu. Ve çalıştık. Evet. Şimdi son olarak kordonumuzu çalışalım. Bunu hemen dikmeyeceğim arkadaşlar. Kordonu içeri geçirdikten sonra dikeceğim. Öyle de göstereceğim size. Çünkü bunu dik, sonra içinden, gerçi çok uzun değil ama kordonu yürüt, bana biraz böyle işler zor geliyor. Ben pratik şeyleri seviyorum. Önce kordonu içine yerleştireceğim, sonra dikeceğim. Evet. Şimdi kordonla devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben kordon çalışmamı yaparken şöyle incecik çorap şişi var ya, bildiğiniz çorap şişi, yani bu herhalde 2-2,5 milimetre ince bir kordon olması için ben böyle çalışacağım. Yani siz de şöyle 3, en fazla 3,5 milimetre şiş kullanarak kordonunuzu örün. Böyle çok bol, zaten küçük bebek beresi için ördüğümüz için şöyle çok bol bir şey olmaz. Bakın 4 ilmek şişime attım. Eğer şişiniz kalınsa bunu dörtlü değil, üçlü kordonda yapabilirsiniz. Daha önce kordon çalışmıştık ama yine gösteriyorum. Bakın 4 ilmek attım. İpin burada. Hiç ellemiyorum. Sadece ilmekleri şişimin diğer ucuna getiriyorum. Bu çalışmayı yapabilmek için mutlaka iki ucu açık çorap şişleri kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer çorap şişiniz yoksa işte vurarak bağcık, zincirle bağcık gibi çalışmalar da yapabilirsiniz. Bakın ipim burada, 4. ilmeğin olduğu yerde. Fakat ben böyle alıyorum ve başlıyorum. İlk ilmekten itibaren bu 4 ilmeği örüyorum. Örtüm. Hep örgümüzün düz tarafından öreceğiz. Bakın. Ne yapıyorum? Getiriyorum uca ve tekrar yine bakın ipim burada ama 1. ilmekten başlayarak yine 4 ilmeği örüyorum. İlk ilmekleri de örüyoruz arkadaşlar. Bakın. Ördüm. Gördünüz mü? Şöyle uca getirdim. Bakın ip yine burada. Ama şu şekilde bakın. İlk ilmekten itibaren 4 ilmeği örüyorum. Bu kadar kolay. Bakın ince olunca ne kadar güzel oluyor, görüyor musunuz? Şimdi birkaç sıra öreyim. Çok kolay ilerliyor. Hiç gözünüz korkmasın, yani bu 4 ilmeği ör bitmez, kocaman bir bağcık yapacağız demeyin. Çok çabuk ilerliyor. Bir 10 dakikada örersiniz yani, çok rahat. Bakın bir kere daha göstereyim. İpim arkada, 4. ilmekte, ama ben 1. ilmekten itibaren tekrar örüyorum. Bakın şimdi nasıl bir kordonumuz oldu. Gördünüz mü? Önü arkası kordon oldu. Şimdi arkadaşlar bunu beremden böyle geçip saracak kadar ve bağlayacak kadar uzunlukta örüp bitireceğim. Öreyim. Sonra dikiş kısmını, şunun bitirmesini filan son olarak göstererek bu çalışmayı da tamamlamış olayım. Arkadaşlar bağcık çalışmamı bitirdim. Şöyle 40-40 toplamda 80 santim uzunluğunda bir bağcık çalıştım. Siz bir 5 santim daha isterseniz kısa çalışabilirsiniz. Ben özellikle böyle uzun, göze gelir bir bağcık olsun istedim. Bakın istediğim uzunluğa bağcığım geldi. Şimdi keserek bitireceğim. Yine ipim 4. ilmekte. Geliyorum. Şu ilk 2 ilmeği birlikte örüyorum. Sonra diğer 2 ilmeği birlikte örüyorum ve arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bakın bağcığı sıfırladım. Tek bir ilmek kaldı. Bunu da bir kez ördüm.
Şöyle ipimi 1-2 santim uzun bırakarak kesiyorum. Evet, bağcık çalışmamız bitti. Şimdi tığımızın yardımıyla hemen tığımın yardımıyla bakın bu ipleri içeriye taşıyacağım. Şöyle örgümün içerisinden batıyorum. Tam tepe noktaya kadar girdim ve içeri yürüttüm. Şimdi diğerine de aynı şeyi yapıyorum. Hem başlangıçtaki ipimi hem bitişteki ipimi bu şekilde tığımın yardımıyla içeriye doğru yürütüp gizliyorum. Bakın, fazlasını da kesip temizliyorum. Tertemiz oldu. Evet, şimdi ne yaptık? En son ense kısmımızı örmüştük. İpimizi de biraz uzun bırakarak kesmiştik. Ne demiştik? Bunu dikerek yerleştireceğiz demiştik. Şimdi onu da yapalım. Bakın. İpimi iğneme geçirdim. Geliyorum. İlk ilmekten itibaren. Bakın zaten çok belli arkadaşlar. İlk ilmekten itibaren böyle tel yapar gibi dikiyorum. Bakın. Hep aynı ilmekleri hizalıyorum. Bakın. Bu şekilde. Şu bağcığı da buradan geçireceğim. Bakın bu şekilde. Böylece bir daha bağcık geçirme derdimiz olmayacak. Ama dikerken bağcığı da dikmemeye dikkat edeceğiz. Şimdi tekrar göstereyim bağcık içinde. Ve biz dikiyoruz. Bakın. Hep aynı ilmekleri karşılıklı hiza alıyorum. Geliyorum. Sıradaki. Geliyorum. Sıradaki. Bu şekilde bütün ense kısmını yine son ilmeğe kadar dikip bitiriyoruz arkadaşlar. Dikelim, bitirelim. Ben son halimle tekrar geliyorum. Arkadaşlar bakın her bir ilmeği aynı şekilde diktim. Geldim sıra sonunda son bir ilmeğim var. Buradaki son ilmekle beraber de bunu birleştirmiş oldum. Şöyle tekrar son ilmek olduğu için bir kez daha karşılıklı birleştirelim. Şöyle düğümleyelim. Ve yine örgümüzün içerisinden şöyle birkaç kez iğnemizi ve ipimizi yürütelim. Bakın bitti. Evet. Çalışmamız bitti arkadaşlar. Bakın. Dikerken dikkat edin. Şu bağcık kısmını dikmeyin. Çok güzel oldu. Şimdi bunu şurada bir mankenim var. Onun üstünde bir deneyelim. Bakalım nasıl oluyor. Şu örgülerimizi de şöyle kenara alalım. Onlar görünmesin. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel oldu. Ense kısmımıza bakar mısınız? Şu arka kısma. Harika bir kalıp çalışmış olduk. Bakın. Bu görmüş olduğunuz mankenimiz arkadaşlar ortalama 1 yaş büyüklüğünde. Şöyle 0-1 yaş büyüklüğünde bir bebek baş mankeni. Görüyor musunuz kalıbı? Ne kadar güzel oldu. Evet, bir anlatımı daha böylece tamamlamış oldum. Umarım yine faydalı bir çalışma olmuştur. Elbisenize, hırkanıza, yeleğinize takım olarak bu görmüş olduğunuz şapkayı siz de çalışabilirsiniz.
Bir sonraki çalışmamda görüşebilmek dileğiyle sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.